Büyük patron Serhat'ın babası mı? Son sahnede Serhat'a telefon eden kişi Serhat'ın tanıdığı bir isimdi. Zaten bu yüzden sesi duyunca oldukça şaşırdı. Bu bölümde büyük patron dediğimiz kişinin Nejat isminde biri olduğunu öğrendik. Fakat Serhat'ın babasının adı Yusuf'tu. Bu yüzden birçok kişinin kafasında soru işareti oluştu. Çünkü herkes büyük patronun Serhat'ın babası çıkmasını bekliyordu. Fakat Serhat'ı arayan ve kurtaran gerçekten babası olabilir. Ya da Nejat her kimse Serhat'ın yakından tanıdığı olan ama bizim bilmediğimiz biri. Fragmanda Zeynep Serhat'a dediğiniz kadar kötü biri değilmiş derken telefondaki kişiden, yani büyük ihtimalle bizim tahminimizle Serhat'ın babasından bahsediyor. Serhat söylediğimden daha kötüdür bir hesabı var diyerek hala o kişiye güvenmediğini vurguluyor. Son sahnede Tibet'in adamlarını geri çekmesi akıllara iki teori getiriyor. İlk teori Serhat'ı kurtaran babası olabilir. Çünkü Serhat telefondaki kişiyi tanıdı. Fakat Serhat'ın babası ise eğer o kişi Tibet ve büyük patronu da tanıyan oldukça güçlü biri olduğu anlamına geliyor. Şu ana kadar Serhat'ın babası hakkında çok şey bilmesek de belki de Nejat onun da düşmanı olduğu için Nejat'ın ortaya çıkmasıyla o da kendini göstermek zorunda kaldı ve Serhat'ı kurtardı. Peki ikinci ihtimal ne olabilir? Bu ihtimale göre Tibet'in adamlarını geri çektiren kişi fark ettiyseniz adamları tanıyordu ve kurşun bile sıktırmadan hepsini geri çektirdi. Tibet'in adamlarını geri çektirecek güce sahip kişi de tabii ki Nejat. Bu yönden bakarsak büyük patron yani Nejat dediğimiz kişi Tibet'in Serhat'ı öldürmesini istemeyerek arabulucu oldu. Burada Serhat'la konuşması da Serhat'ın büyük patronu tanıdığını bizlere çok net gösteriyor. Fakat yine de herkesin konuştuğu bir teori daha var. O da büyük patronun Serhat'ın babası olabileceği ihtimali. Bu ihtimal Serhat'ın babasının adının Yusuf olmasıyla birlikte zayıflasa da belki yaptığı kötü işler yüzünden kendisine başka bir isim takmak zorunda kalmış olabilir. Yani bizim Nejat diye bahsettiğimiz kişi Serhat'ın babasıysa bu Serhat'ın karısından Serhat'ın kardeşinin doğduğu anlamına geliyor. Açıkçası böyle bir senaryoda oldukça kötü bir izlenim bırakacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden Berran gerçek aşığının Serhat'ın babası olduğunu düşünmek gerçekten çok kötü. Peki Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Cihan ne yapacak? Berrak'la Tibet'in planı ne? Gelin incelemeye başlayalım. Tabi öncesinde videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle fragmanda Sevim'in Zeynep'e bana artık Sevim Hanım değil Sevim Anne de demesinin sebebi Zeynep'in ölüm pahasına Serhat'ı kurtarmaya gitmesinden kaynaklanıyor. Çünkü Sevim Zeynep'e sürekli Serhat'a parasından dolayı yanaşan bir kadın olarak bakıyordu. Fakat Serhat'ın silahlı adamlar tarafından etrafı kuşanmışken Zeynep'in ölümü göze alıp Serhat'ın yanına gitmesi Sevim'in de içinde bir şeyleri değiştirmesine sebep oldu. Peki Pelin'in planı ne? Büyük patronun çalışanlarından olan Pelin, Kader'i kaçırmasıyla büyük bir oyuna girdi. Fakat fragmanda gördüğümüz üzere Pelin'in otelle Kader'i görünce paniklediğini görüyoruz. Çünkü Kader kendisini götüren kişinin Pelin olduğunu söylerse bütün planları suya düşecek. Nitekim bu bölüm Can'ı kandırarak onunla birlikte olan sonra otelle işe başlayan Pelin'in de amacı tıpkı Cihan gibi kirli işler için oteli kullanmak olacaktır. Fakat Can'ın Serhat'la konuştuğu sahnede Serhat'ın Pelin'den şüphelendiğini fark etmişsinizdir. Sonuçta bir gün önce abisiyle olan biri bir gün sonra otelle tesadüfen işe başlıyorsa bu kadar düşmanın olduğu bir yerde bu asla normal bir şey değil. Bu yüzden Serhat şu an ne kadar herkes tarafından sıkıştırılıyor gibi gözükse de bence birçok şeyin farkında. Fakat Berrak'tan sonra kimseye güvenmediği için şu an kartlarını açık oynamıyor. Peki Cihan ne yapacak? Fragmanda Can'la Cihan'ın kavgaya tutuştuğunu görüyoruz. Bu da Cihan'ın yine bir işler döndürdüğünü bizlere gösteriyor. Bunun yanında Cihan tıpkı Azra'ya olduğu gibi kendi sadistliklerini Ebru üzerinde de kullanmaya başladı. Ebru şu an Azra'yı aşağılayarak kendince geçmişten intikam alsa da ne kadar kötü bir tuzağa düştüğünün farkında değil. Fakat Berrak'ın da Ebru'nun aklını karıştırmasıyla Ebru Zeynep'e her zamankinden çok daha büyük bir darbe vuracak. Ebru'nun yapacağı bu hareketle ise Berrak bu sefer kendisine karşı büyük bir üstünlük sağlamış olacak.
Bunun yanında Mustafa'nın da Tibet'e olan borcunu ödeyememesi Candan ailesini çok daha zor durumlara sokacak gibi gözüküyor. Peki sizce büyük patron Serhat'ın babası olabilir mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.